Momo, Michel Ende. 5. Bölüm. Hesap yanlış ama geçerli. Günlük yaşam içinde çok büyük bir sır vardır. Herkesin bunda bir payı bulunur. Herkes onu tanır ama pek az kimse buna kafa yorar. Çok kimse onu olduğu gibi benimser ve hiç şaşkınlık göstermez. Bu büyük sır zamandır. Onu ölçmek için saatler, takvimler yapılmıştır. Ama bunlar bir şey ifade etmez. Herkes çok iyi bilir ki bazen bir saatlik süre insana bir ömür kadar uzun gelir. Bazen de göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Zamanın bu garip kısalığı, uzunluğu o saat içinde yaşanan olaylara bağlıdır. Çünkü zaman yaşamın kendisidir. Ve yaşamın yeri yürektir. Bu gerçeği kimse duman renkli adamlardan daha iyi bilemezdi. Kimse bir saatlik, bir dakikalık, hatta bir saniyelik yaşamın değerini onlar kadar iyi ölçemezdi. Onların kendilerine özgü anlayışlarının ve kendilerine göre davranışlarının olduğu apaçıktı. İnsanların zamanı üzerine planlar kuruyorlardı. İnce hesaplarla hazırlanmış planlar. Yaptıklarından kimsenin haberi olmaması onlar için çok önemliydi. Büyük kentte halkın arasına göze çarpmadan yerleşmişlerdi. Ve kimse farkına varmadan adım adım ilerliyorlar, insanlara hakim oluyorlardı. Gözlerine kestirdikleri kişi hiçbir şeyin farkında olmadan onun hakkında her şeyi öğreniyorlardı. Sadece onu yakalayacakları uygun anı bekliyorlar, bu anın gelmesi için de ellerinden geleni yapıyorlardı. Örneğin, berberlik yapan Bay Fusi olayı. O öyle pek ünlü bir usta değildi. Ama mahallesinde iyi tanınırdı. Ne zengin ne de fakirdi. Kentin ortasındaki küçük dükkanında bir tek çırak çalıştırırdı. Bir gün Bay Fusi dükkan kapısına dayanmış müşteri bekliyordu. Çırak izinli olduğu için yalnızdı. Yağan yağmurun caddede çıkarttığı şakırtıyı dinliyordu. Kurşun renkli bir havaydı ve herkes gibi Bay Fusi'nin de içi kararıyordu. Hayatım böyle geçip gidiyor Diye düşüncelere dalmıştı. Makas çıkırtısı, sabun köpüğü ve gevezelik. Varlığımdan ne anlıyorum ki? Bir gün sanki hiç yaşanmamış gibi ölüp gideceğim. Aslında Bay Fusi'nin gevezelikten hoşlanmadığı doğru değildi. Aksine konuşmayı çok severdi. Müşterilerine durmadan kendi görüşlerini aktarır ve onların ne diyeceklerini merak ederdi. Aslında bakarsanız makas şıkırtısı ve sabun köpüğü de canını sıkan şeyler değildi. İşini severek yapıyordu. Ve iyi yaptığını biliyordu. Çene altı tıraşını çiziksiz ve kolayca başarmasıyla ünlüydü. Ama bazen öyle anlar olur ki hiçbir şeyin değeri kalmaz. Bu herkesin başına gelir. Bay Fusi, Hayatın baştan başa yanlış diye düşünüyordu. Ben kimim? Bir küçük bir berber. Ola ola bunu oldum. Doğru dürüst bir yaşamım olsaydı bambaşka bir insan olurdum bence. Bu doğru dürüst hayatın nasıl olacağına gelince bunu Bay Fusi'nin kendisi de bilmiyordu. Yalnız resimli dergilerde görülen biraz lüks, biraz görkemli bir şeyler hayal ediyordu. Fakat diyordu ya, Böyle şeylere işimden vakit kalmaz ki. Adam gibi yaşamak için zaman ister. İnsan boş kalmalı. Bense bütün ömrümce makas şıkırtısı, sabun köpüğü, gevezeliğe esir olmuş. Tam bir gevezeyim ya. o sırada gri renkli şık bir araba Bay Fusi'nin berber dükkanının önünde durdu. Duman renkli bir adam arabadan indi ve dükkana girdi. Kurşun renkli evrak çantasını aynanın önündeki masanın üstüne koydu. Melon şapkasını askıya astı. Berber koltuğuna oturup cebinden bir not defteri çıkartarak sayfalarını karıştırmaya başladı. Bir yandan da ağzındaki küçük sigarayı tüttürüyordu. Bay Fusi birdenbire üşümüş gibi oldu ve dükkanın kapısını kapadı. Ne emredersiniz? Saç mı sakal mı?
Hemen patavatsızlığından dolayı pişman oldu. Adamın kafası dazlaktı çünkü. Hiçbirine. Diye soğuk, acayip, buz gibi bir sesle cevap verdi Duman Adam. Ben zaman tasarruf şirketinden geliyorum. Kod numaram XYQ 384 küçük B. Biz de bir tasarruf hesabı açmak istediğinizi öğrendik, Hiç haberim yok. dedi Bay Fusi. Açık söyleyeyim, şimdiye kadar böyle bir kuruluştan bile haberim yoktu. İşte şimdi öğrendiniz. Adam not defterini karıştırdı ve devam etti. Siz Bay Fusi değil misiniz berber? Berber olan yani. Evet doğru benim. Dedi berber. Öyleyse doğru yere geldim. Diyerek defterini kapattı. Bize başvuruda bulundunuz. Şaşkınlığını üzerinden atamayan Bay Fusi, "Nasıl olur ya?" diye sordu. Temsilci, Bakın Bay Fusi. Siz hayatını makas sıkırtısı, sabun köpüğü ve gevezelikle ziyan ediyorsunuz. Öldüğünüz zaman hiç yaşamamış gibi olacaksınız. İyi bir yaşam sürmeye vaktiniz olsaydı bambaşka bir insan olacaktınız. Demek ki bütün aradığınız neymiş? Zaman. Doğru mu? Bay Fusi, "Az önce bütün bunları aklından geçirmiştim," diye mırıldandı ve tüylerinin ürperdiğini hissetti. Kapı kapalı olduğu halde üşüyordu, İşte gördünüz mü? dedi Duman Adam ve sigarasından keyifle bir nefes daha çekti. Zaman nereden bulunur? Tasarruf edilerek. Siz Bay Fusi, zamanınızı sorumsuzca harcıyorsunuz. Küçük bir hesapla bunu size ispat edeceğim şimdi. Bakın, 1 dakika 60 saniyedir değil mi? 1 saat 60 dakika. İzleyebiliyor musunuz? Elbette. Dedi Bay Fusi. XYQ 384B numaralı ajan gri renkli bir kalemle sayıları aynanın üzerine yazmaya başladı. 60 kere 60, 3600 eder. Yani 1 saatte 3600 saniye vardır. Bir gün 24 saattir. O halde bir günde 3600 kere 24, 86400 saniye vardır. Ve bu şekilde böyle hesaplarsak 10 yıl içinde bu süre 315 milyon 360 bin saniye eder. Neymiş? Ne kadar yaşayacağınızı tahmin edersiniz Bay Fusi. Bay Fusi Şimdi diye durakladı. 70 veya 80 yaşına kadar, yani o zamana kadar yaşarım inşallah, evet. Biz ne olur ne olmaz deyip 70 kabul edelim. Hadi bakalım. Bu 315 milyon 365 bin kere 7 eder. Bu da 2 milyar 207 milyon 520 bin saniye demektir. Bu sayıyı aynanın üzerine şu şekilde yazalım o zaman. 2 milyon 207 bin 520 bin 3 tane de sıfır attık saniye. Evet. Sonra altına birkaç kere çizerek açıkladı. İşte Bay Fusi. Sizin elinizdeki bütün sermaye bundan ibaret. Bay Fusi yutkundu. Alnını kaşıdı. Bu sayı başını döndürmüştü. Bu kadar zengin olduğunu hiç düşünmemişti. Ajan küçük gri renkli sigarasını içerek başını salladı. Evet, etkileyici bir sayı değil mi? Devam edelim bakalım şimdi. Kaç yaşındasınız Bay Fusi? Berber 42. derken sorguya çekiliyormuş, suçluymuş gibi bir duyguya kapıldı. Duman Adam sorgusunu sürdürdü. Geceleri ortalama kaç saat uyursunuz? 8 saat kadar. Ajan çabucak bir hesap yaptı. Kalem ve aynanın üzerinde kayarak gıcırdattıkça Bay Fusi'nin tüyleri ürperiyordu. 42 yıl. Her gün 8 saat. Bu eder 441 milyon 504 bin. Bu sayıyı haklı olarak kayıp sayacağız. Yani her gün kaç saat çalışıyorsunuz Bay Fusi? Bunu öğrenebilir miyim acaba?
Aşağı yukarı 8 saat kadar. dedi berber yavaşça. O halde biz de bir o kadar süreyi eksi tarafa yazalım. Diye acımasızca konuştu. Beslenmeniz için gereken belli bir zamanda kaybınız arasında, biliyorsunuz değil mi? Bütün gün içinde yemeklerinizi ne kadar zaman ayırırsanız o kadar kayıp. Ne kadar zaman ayırıyorsunuz acaba? Tam bilemiyorum ama belki 2 saattir, evet. Ajan Bu bana çok az göründü ama kabul edelim hadi. O zaman 42 yılda 110 milyon 376 bin eder. Devam edelim hadi bakalım. Öğrendiğimize göre yaşlı annenizle birlikte yaşıyorsunuz. Her gün ona 1 saatinizi ayırıyorsunuz. Yani o sağır olduğu ve sizi duymadığı halde yanında oturup onunla konuşuyorsunuz. Bu boşa harcanmış bir zamandır. 55 milyon 188 bin eder. Anladınız mı? Üstelik bir de muhabbet besliyorsunuz değil mi siz? Ve her gün onun bakımına bir çeyrek saat ayırıyorsunuz. Bu da ne eder? 13 milyon 797 bin. Bay Fusi Fakat diye sözü yalvarırcasına kesecek oldu. Ajan sözümü kesmeyin. diye onu payladı. Gittikçe daha hızlı hesaplıyordu her şeyi. Ve anneniz sakat olduğu için evde bazı işleri siz yapmak zorundasınız değil mi? Alışveriş, ayakkabıların temizliği, buna benzer can sıkıcı işler işte. Bunlar her gün ne kadar vaktinizi alıyor? Onu da öğrenmek istiyorum Bay Fusi. Bunlara belki 1 saat ama 55 milyon 188 binlik bir kayıp oldu Bay Fusi. Öğrendiğimize göre haftada bir gün sinemaya gidiyorsunuz. Bir gün bir şan topluluğuna katılıyorsunuz. Haftada 2 defa uğradığınız bir derneğiniz de var. Bazen geceleri arkadaşlarınızla da buluştuğunuz oluyor. Hatta bazen kitap bile okuyorsunuz. Kısacası vaktinizi yararsız şeylerle öldürüyorsunuz. Hem de günde 3 saat. Bu eder 165 milyon 564 bin. Rahatsız mısınız Bay Fusi? Berber Yani hayır özür dilerim ama diyecek oldu. Duman adam şimdi bitiyor. diye sürdürdü konuşmayı. Artık yaşamınızın özel bir konusuna sıra geldi. Bu küçük sırrı siz pekala biliyorsunuzdur. Bay Fusi öyle üşüyordu ki dişleri birbirine vurmaya başladı. Gücü tükenmiş gibi mırıldandı. Onu da mı biliyorsunuz? Sanıyordum ki benden ve bayan Darina'dan başka... Ajan Modern dünyamızda artık sırlar gizli kalmıyor. Olayları tarafsız ve gerçekçi bir gözle görün Bay Fusi. Şu soruma cevap verin. Bayan Daria ile evlenmek ister misiniz? Hayır. dedi Fusi. Bu olacak şey değil. Haklısınız Diye konuştu duman adam. Çünkü Bayan Daria kötürüm bacakları yüzünden ömür boyu bir tekerlekli koltukta yaşamak zorunda. Buna rağmen her gün ona uğrayıp bir çiçek götürüyor ve yarım saat yanında kalıyorsunuz. Neden? Gözlerine yaşlar dolmak üzere olan Bay Fusi Her zaman öyle seviniyor ki. Akıllıca düşünülürse bu sizin için zaman kaybıdır. Ve sayıya vurulduğunda 27 milyondan daha fazla, yani 27 milyon 194 bin saniye eder. Bana bir de her akşam yatmadan önce pencere önünde oturup orada olup biten günün olaylarını düşünmek huyunuz yüzünden de kaybettiğiniz zamanı ekleyelim mi bir de buraya? Oraya da 1 saat ekleyelim. 13 milyon 197 bin saniye eder. Şimdi görelim bakalım.
size gerçekten ne kalıyor Bay Fusi? Bu da toplam. 1 milyar 324 milyon 512 bin saniye. Wow! Gerçekten harika. Bu toplam. Bunların hepsi toplamımız. diye Duman Adam elindeki kalemi defalarca silah patlatır gibi aynaya vurarak konuştu. Yani bu kadar zaman sizin şimdiye kadar kaybetmiş olduğunuz zamandır. Buna ne dersiniz Bay Fusi? Bay Fusi hiçbir şey demedi. Köşedeki bir sandalyeye oturup mendiliyle alnındaki terleri sildi. Çünkü buz gibi soğuğa rağmen terliyordu. Duman Adam başını salladı. Ya görüyorsunuz ki bu hemen hemen sizin bütün varlığınızın yansıması Bay Fusi. Şimdi gelin bir de 42 yıl, yani bu yılınızdan size ne kalmış ona bakalım. Bir yıl bildiğiniz gibi 31 milyon 536 bin saniye. Bunu 42 ile çarparsak 1 milyar 324 milyon 512 bin eder. Bunların da kayıp zamanlar toplamının altına yazın. Kalemini cebine koydu ve uzun bir sessizlik oldu. Bir süre sıfırın Bay Fusi'yi derinden etkileyeceğini umarak bekledi. Gerçekten de öyle oldu. Bay Fusi perişan bir halde Demek benim bütün yaşamımın bilançosu bu. dedi. Böyle ucu ucuna doğru çıkan bir hesaptan etkilenmemek ve onu kabullenmemek olanaksızdı. Hesap doğruydu. Bu duman adamların insanların her fırsatta kandırmak için başvurdukları bir kurnazlıktı. XYQ 384B kod numaralı ajan yumuşak bir sesle tekrar söze başladı. Yaşamınıza herhalde bu şekilde devam etmeyeceksiniz Bay Fusi. Hemen tasarrufa başlamak istemez misiniz? Bay Fusi morarmış dudaklarıyla suskun başını eğdi. Ajanın soğuk sesi kulaklarında çınlıyordu. Örneğin 20 yıl önce her gün 1 saat zaman tasarruf etmeye başlasaydınız bugün elinizde 26 milyon 280 bin saniyelik bir birikim olurdu. Rica ederim düşünün Bay Fusi artık. Bu sayının karşısında 2 pespaye saatin ne kıymeti olur? Önemsiz bir kırıntı, doğru. Bunu görmenize sevindim. Şimdi aynı şartlarla bundan böyle 20 yıl boyunca tasarruf yapacak olsanız ne buluruz bakalım, hadi hesaplayalım. Görürüz ki bu 105 milyon 120 bin saniye edecektir. Bu birikim sizin 62. yaşınızda emrinizde olacak. Bay Fusi gözlerini açarak "Oo, bu harika!" diye yerinden fırladı. Ajan Acele etmeyin. Daha güzeli var. Biz, yani zaman tasarruf şirketi, tasarruf ettiğimiz zamanı sizin için saklamakla kalmıyoruz. Size buna karşılık faiz de veriyoruz. Demek ki aslında daha fazla alacağınız olacak bizden. Ne kadar fazla? diye Bay Fusi nefesini tutarak sordu. Ajan Bu size bağlı. Ne kadar çok biriktirirseniz ve ne kadar süre bizde kalırsa. Sizde kalırsa mı? Bu ne demek? Duman Adam Çok kolay. Tasarruf ettiğiniz zaman 5 yıldan önce bizden geri alamazsınız. Sonunda size bir kat fazlasını veriyoruz. Sermayeniz her 5 yılda 2 katına çıkıyor. 10 yıl sonunda 2 sayısının 4 katı. 15 yıl sonra 8 katı oluyor. Siz eğer 20 yıl önce zaman tasarrufuna başlamış olsaydınız 62 yaşındayken, yani 42 yıl sonra birikiminiz 256 kere o kadar zaman edecekti. Günde 2 saatten hesaplarsak 26 milyar 910 milyon 720 bin saniye eder.
Tekrar kalemi çıkartıp bu sayıyı aynaya yazdı. Siz de gördüğünüz gibi Bay Fusi, İlk defa hafifçe gülümseyerek sizin önceki bütün yaşam süreniz 10 katı. Hem de bu günde yalnız 2 saatlik tasarrufla. Düşünün bir kere. Zahmete değmez mi sizce? Değer. dedi Bay Fusi. Hiç şüphe yok ki öyle. Ben çok şanssız bir insanım. Keşke daha önceden tasarrufa başlasaydım ama şimdi iyice anladım ki, açıkça söylüyorum ki umutsuzluğa düştüm açıkçası. Duman adam gayet yumuşak bir sesle, Fakat buna hiç sebep yok. Geç kalmış değilsiniz. İsterseniz hemen bugün başlarsınız. Göreceksiniz. Gerçekten değecek. Bay Fusi İstemez olur muyum ya? Tabii ki istiyorum. Ne yapmam gerekiyor peki? Fakat dostum, diye kaşlarını kaldırarak cevap verdi ajan. zaman nasıl tasarruf edilir? Bilmeniz gerek. Örneğin biraz daha hızlı çalışıp gereksiz şeyleri bırakırsanız, bir müşteriye yarım saat yerine 15 dakika ayırırsanız, zaman alan sohbetlerine dalmazsanız, annenizin yanında bir saat yerine yarım saat oturursanız, en iyisi siz onun mutlaka bir huzur evine yatırın. Şöyle ucuzca, iyi kalacağı bir yere yani. O zaman bütün bir saatinizi tasarruf etmiş olursunuz. Şu yararsız kuşu da defedin gitsin. İlle de gerekiyorsa Bayan Darina'yı 2 haftada bir görün. Çeyrek saatinizi alan ona bakıştan vazgeçin. Hele değerli zamanınızı öyle şarkı söylemek, okumak, sözde dostlarınızla konuşmak gibi şeyleri ziyan etmeyin. Yani bunlarla ziyan etmeyin zamanınızı. Yeri gelmişken size bir de öneride bulunayım. Dükkanınıza doğru işleyen, yani doğru işleyin. Şaşmaz bir saat asın ki çırağınızı daha iyi denetleyebilirsiniz. İyi de bütün bunları yaptıktan sonra geri kalan zamanımda ne yapacağım? Nereye yatıracağım ya da nasıl saklayacağım? Bunların hepsi nasıl olacak anlamadım ki. Duman adam ikinci defa gülümseyerek Siz bunları dert etmeyin. Her şeyi bize bırakın. Tasarruf ettiğiniz zamanın bir anını bile kaybetmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Zaten size hiç de fazla bir şey kalmayacaktır, dedi. Bay Fusi İyi öyleyse. Tamam. Bu işe güveniyorum ben. ajan ayağa kalkarken Gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz dostum. Artık sizi Zaman Tasarruf Şirketi'nin yeni bir üyesi olarak selamlarım. Şimdi siz de gerçekten modern ve gelişmiş bir insansınız. Gerçekten öyle. Sizi kutlarım Bay Fusi. Duman adam şapkasını ve çantasını aldı. Tam çıkıyordu ki Bay Fusi Bir dakika. Bir anlaşma imzalamayacak mıyız? Bana herhangi bir belge vermeyecek misiniz? XYQ 384B kod numaralı ajan kapıdan döndü. İsteksiz bir bakışla Bay Fusi'yi süzdü. Ne için? Diye sordu. Zaman tasarruf etmenin başka tasarruflarla bir ilgisi yoktur. Bu tam bir güven sorunudur. İki taraf için de güven sorunudur. Bize sizin sözünüz yeter. Artık değiştiremezsiniz. Biz de sizin tasarruflarınızla ilgileneceğiz. Artık ne kadar zaman biriktirebilirseniz o sizin bileceğiniz şey. Biz sizi sorgulayacak değiliz. Hoşça kalın Bay Fusi. Böyle dedi ajan ve gri renkli şık arabasına binip hızla uzaklaştı. Bay Fusi arkasından baktı ve alnını ovuşturdu. Yavaş yavaş ısınmaya başlamıştı. Fakat kendini perişan ve hasta hissediyordu. Ajanın küçük sigarasından odaya yayılan mavi duman hala dağılmamış, odayı kaplamıştı. Duman dağıldığında Bay Fusi kendini daha iyi hissetti. Bu arada
Aynanın üzerindeki sayılar da yavaşça uçup kayboldular. Ve onların oradan silinmesiyle beraber Duman Adam'ın gelişi Bay Fusi'nin aklında tamamen kayboldu. Unutmadığı sadece verdiği karardı. Buna kendi fikri gibi sarılmıştı. O andan başlayarak ileride başka bir yaşam için kullanmak üzere zamandan tasarruf etmek yüreğinde silinmez bir kural olarak işlemişti. Sonra o günkü ilk müşteri geldi. Bay Fusi onu asık bir yüzle karşıladı. Gereksiz ayrıntıları bir yana bırakıp hiç konuşmadı ve gerçekten de yarım saat yerine tıraşı 20 dakikada bitirdi. O andan sonra bütün müşterilerine böyle davranmaya başladı. İşini bu şekilde yapması gerçi ona hiç zevk vermez olmuştu ama bu onu önemsemiyordu. Çırağının yanına 2 çırak daha kattı. Bir saniye bile boş kalmadan her yeri kolluyordu. Her iş planlanmış, bir zamanla belirlenmişti. Bay Fusi'nin dükkanında şimdi üzerinde şunlar yazılı bir levha vardı. Kazanılmış zaman 2 misli artar. Bayan Darya'ya kısa, kuru bir mektup yazdı. Bundan böyle vakit bulamadığını ve bunun için gelemeyeceğini bildirdi. Kuşu bir kuşçuya sattı. Annesini ucuz fakat iyi bir huzurevine yerleştirdi. Artık ayda bir görmeye gidiyordu onu. Kendi kararı zannederek Duman Adam'ın bütün önerilerini yerine getiriyordu. Gittikçe daha sinirli ve huzursuz oluyordu. Ve ne gariptir ki tasarruf ettiği zamandan kendisine bir şey kalmıyordu. Her nasılsa zaman kaybolup gidiyor ve ele geçmiyordu. Günler önceleri farkında olmadan sonra hissedilir şekilde kısalmaya başladı. Göz açıp kapanıncaya kadar bir hafta, bir ay, bir yıl, sonra bir yıl daha geçip gitti. Duman Adam'ın kendisine geldiğini hatırlamadığı için zamanın ne olduğunu merak etmesi gerekirdi. Fakat zaman, yani zamanın tasarrufunu yapan herkes gibi o da bu soruyu hiç aklına getirmiyordu. Üzerine bir çeşit delilik gelmiş gibiydi. Ara ara günlerin ne kadar çabuk geçtiğini korkuyla fark ettiği oluyordu. O vakit tasarruf için daha çok dişini sıkıyordu. Büyük kentte Bay Fusi'nin başına gelenler pek çok kişinin başına geldi. Zaman tasarrufu denen şeye katılanlar çoğaldı. Sayıları arttıkça bundan hoşlanmayanlar da ister istemez onlara uymak zorunda kaldılar. Her gün radyoda, televizyonda, gazetelerde zamandan tasarruf etmeye yarayacak alet edevatların reklamı yapılıyordu. Bunlar insanlara gerçek yaşam için özgürlük getirecek şeyler olarak tanıtılıyordu. Evlerin duvarlarında, reklam sütunlarında, mutluluk sergileyen resimlerin altında şöyle yazılar görülüyordu. Zaman tasarrufu iyiye doğru gidiyor veya gelecek zaman tasarrufuna bağlıdır ya da yaşamını çoğalt, zamandan tasarruf et. Ama gerçek başka türlüydü. Gerçi zaman tasarrufu yapanlar eski tiyatronun oralarda oturanlardan daha iyi giyiniyorlardı. Daha çok para kazanıp daha çok harcıyorlardı. Fakat yüzleri asıktı, yorgun ve keyifsizdiler. Gözleri dostça bakmıyordu. Tabii onlar "sen Momo'ya git" deyiminden de habersizlerdi. Onların aklını başına getirecek, barıştıracak, neşelendirecek, dertlerini dinleyecek kimseleri yoktu. Hem zaten böyle biri bulunsa ve mesela 5 dakika içinde çözülecek olsa bile gene de ona gidecekleri şüpheliydi. Bunu zaman kaybı olarak sayarlardı. Boş zamanlarını olabildiğince çok eğlenip rahatlamak için kullanmalıydılar. Ne neşeli ne de ciddi bayramlarını gereğince kutlayabiliyorlardı. Hayal kurmak, suç işlemekten farksızdı. En dayanamadıkları şey ise sessizlikti. Çünkü sessizlikte gerçek yaşantılarının nasıl olduğunun farkına varıp korkuya kapılıyorlardı. Ve hemen gürültüye başlıyorlardı. Tabii öyle bir çocuk bahçesinden gelen neşeli bir gürültü değildi bu. Büyük kentti, günden güne dolduran, sinir bozucu,
huzursuz edici bir gürültüydü bu. İnsanın işini isteyerek, severek yapmasının önemi yoktu. Aksine önemli olan şey ne kadar kısa sürede ne kadar çok işin yapıldığıydı. Bütün çalışma yerlerinde, büyük fabrikalarda, bürolarda üzerinde şöyle yazılar bulunan levhalar asılıydı. Zaman değerlidir. Onu yitirme. Veya vakit nakittir. Boşa harcama. Buna benzer yazılar şeflerin masalarının arkasında, müdürlerin koltuklarının üstünde, doktorların muayene odalarında, mağazalarda, lokantalarda, marketlerde, hatta okullarda ve çocuk bahçelerinde bile görülüyordu. Kimse bunun dışına çıkamazdı bile. Sonunda büyük kentin görüntüsü yavaş yavaş değişmeye başladı. Eski mahalleler yıkıldı. Yeni evler yapıldı. Bunlar da gereksiz bulunan şeyler hepsi kaldırıldı. İçlerinde oturacak kişilere uygun olup olmadığına bakılmadan hepsi bir örnek ev gibi yapıldı. Aslında herkes için ayrı bir model yapmak gerekirdi ama tek bir tip evler hem ucuz oluyor hem de daha kısa zamanda bitiriliyordu. Büyük kentin kuzeyinde şimdi dev gibi yeni binalarla bir mahalle oluşturulmaya başlandı. Birbirinin tıpkı aynısı olan dört köşe, kışla gibi yapılar sıra sıra uzanıyordu. Evler aynı olduğu için sokaklar da birbirine benziyordu. Bu tek tip yollar çoğala çoğala ufka kadar dayandılar. Tıpkı düzgün bir çöl gibi. Burada yaşayan insanların hayatları da öyle. Son derece düzgündü. Çünkü burada her şey hesaplı, her şey planlıydı. Her santim ve her an. Zaman tasarruf edeyim derken aslında başka şeylerin tasarruf ettiğinin kimse farkında değildi. Yaşamlarının gittikçe daha zavallı, daha tekdüze ve daha soğuk geçtiğini kavramak istemiyorlardı. Bu gerçeği sadece çocuklar ta yüreklerinde hissettiler. Çünkü artık kimsenin onlara ayıracak zamanı yoktu. Zaman yaşamın kendisiydi ve yaşamın yeri yürekti. İnsanlar zamandan tasarruf ettikçe zaman azalıyordu. 5. bölümün sonu.